müzeye geldik arkadaşlar. Bize bir test sürüşü ayarlamışlar. Bakın neler var burada. Bütün alpistilerin heyecanla beklediği gün geldi. İşte yeni Giulia'lar. Arkadaşlar Giulia'nın içindeyiz. Şöyle yağmurdan geçtim hemen. Burada da haritamız var. Düz vites. Bu 510 beygirlik versiyon. Karbon detaylar. Debriyaj bayağı yumuşak. Yani günlük kullanımda da hani yormaz gibi duruyor. Bu arada otomobilin arka taraftaki iç mekan, diz mesafesi, genişliği vesaire falan yani oldukça iyi. Yani E serisi, 5 serisi tarzı otomobillerle kafa kafaya. Oturuş pozisyonu ideal. Şuradan ayar direksiyonu bilmiyorum ama ayar yani, yani hani hızlı bir ayar yaptım ama evet, o hızlı ayara göre bile çok iyi şu an oturuş pozisyonu. Gömüksün evet, böyle. Sen seversin. Ben severim. Bu arada sağ koltuktan bakıyorum kadranlara da devir saatini falan çok net görebiliyorum otomobilde. Evet, büyük. Motor sesi geliyor ince ince. 6 silindir turbo. Şu anda 510 beygir. 510'un kaçını kullanıyoruz? Herhalde 100-150'sinde falan. Yani şu an aynen. Yoğun bir yağmur var ve yollar gerçekten çok yoğun bir yağmur var. Bu kadar iddialı bir otomobille bu kadar zor yol şartlarında kullanmak biraz endişelendirmiyor değil tabii insanı. Ama herhalde çok böyle rafineyle hani şu an hiç 510 beygir kullanıyor gibi değilsin. Çok rahat ilerliyor. Debriyajı rahat. Evet. Konforu hani birkaç sert yerden geçtik. Evet. Hani daha tabii bir şey demek için çok erken ama en azından medeni davrandı. Evet, en azından Avrupa yolları için çok oldukça rahat bir araba yani. Yormuyor insan. Öyle tangır tungur bir spor otomobil hissi yok. Ama otomobilin ağır olduğunu da biraz hissediyorsun Sinan ya. Evet. Ha? Biraz hissediliyor. Evet. Frende hissediyorsun. Ya eminim bu frenleri zorlasak mutlaka güven verir yani. Karbon seramik kesinlikle yani yeterlidir ama özellikle yağışlı havada tabii bu kadar ağır bir otomobilde de biraz dikkatli kullanmakta fayda var. Vites geçişlerini çok sevdim. Evet. Çok kemikli, çok güzel. Şu an zannedersem DNA'nın en mülayim modundayız. All weather'dayız. Evet. Değil mi? Evet. Bunu D'ye getirdiğimizde kim neler olacak? Normale getirelim mesela. In 600 meters, turn right. Çünkü hani ben tam gaz yaptım, biraz bekliyordum oynamasını ama hiç oynamadı. Mutlaka o all weather'dan dolayı. Şu an zannedersem mapping'den otomobil zaten kendini hava şartlarına göre biraz kısıyor. Aynen çünkü öyle. 510 beygir için. Bu arada Levante geçiyor önümüzden bir tane. Levante saygılar. Ana baktı, bize baktı. Levante de bize baktı. Engine start stop falan direkt Ferrari yani. Dün anlatıyordun ya, bu araba aslında mini bir Ferrari. Evet. Sedan Ferrari gibi. Ya, tamamen Ferrari dokunuşlarıyla doğmuş bir otomobil. Yani markası Alfa Romeo olabilir ama bu platform da Ferrari tarafından zaten geliştirilen bir platform biliyorsun. Evet. Otomobil yani Maserati Ferrari standartlarında geliştirilmiş bir Alfa Romeo. Aynen öyle. Motor zaten 6 silindir çift turbo. Evet. Yepyeni bir makine. Yepyeni bir platform. Bak normal modda hemen sarmaya başladı. Evet. Yani büyük ihtimalle race'te ya da DNA'da falan bayağı tutamazsın. Evet. Ya tabi bugün yağmurun yağması biraz şanssızlık oldu. Şanssızlık olmuş hakikaten. Kuru hava olsaydı bu otomobilin keyfini çok daha fazla çıkartabilirdik. Aynen öyle. Olsun, yine de bu aracı herhalde Türkiye'de ilk kullananlar biziz diye düşünüyorum. İlk bir de 510 beygirliğini kullanıyoruz. 510 beygirliğini kullananlar ilk bunu izleyenler bizim takipçiler olacak. Yalnız karbon seramik direkt ısırıyor biliyor musun? Evet. Yani böyle minicik dokunuyorum diye tutuyor şeyler. Zaten direkt sarıyor. Şu an normal moddayım. Yalnız ne kadar sessiz. Evet. Yani hiç beklemiyordum bu kadar. Yağmur yağıyor. Gidiyoruz ve gayet sessiz ilerliyor yolda ve konforlu. Hani bu sefer olmuş. Evet. Alfa bu sefer yapmış yani. Kocaman ebatlardaki lastiklerine rağmen diyelim. Aynen öyle. Pedallar Hilento'ya falan da müsait. Bak 4000-5000'den sonra ayrı bir ses çıkıyor.
Bak şöyle biraz açayım. Vay. Bayağı çekiyor yani. Makine gidiyor. Yani M3'ü Porsche Panamera'ya geçmesi M3 sahipleri şaka değil yani. M4 sahipleri için üzgünüz deyip Aynen. bunu kapatalım istersen, çok üzülmesin. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar, yanımdaki Aras Dinçer kendisi bir İtalyan fanatiğidir. Yani hani böyle bilmediği şey yok. Hani böyle işte Ellerden üstünde. Maserati'nin bijon aralığının işte bu modelde bijon aralığı şu modelde şu. Hani böyle ayrıntının dibi. Zaten motor sporlarını yakından takip edenler Aras Dinçer'i yakından bilirler. Kendisi yılların co-pilotu. Kaç yıl oldu? 20 yıl mı oldu? Yok. Şahane. O henüz 17. 17 O kadar ha. yaşamadı. İyi olmuş Abartmayın. yani. Eyvallah. Yani tabii bu şu an Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ilk co-pilot yarışmaya başlarken Aras bana böyle mini bir eğitim verdi. İşte şunu yap, bunu yap. Takım çantanda bu olsun. İşte şu notları al, şuna dikkat et falan diye. Onları hala durur o senin notlar bu arada. Ya bize de zamanında birileri öğretti Sinan. Tabii Aynen. sonuçta bu spora başlayan insanlara 400 meters, daha turn önceden right. bu tecrübeler edinmiş kişilerin yardım etmesi gerekiyor yani. Evet. Bir bayrak yarışı gibi düşünebiliriz. Aynen öyle. O açıdan bakarsak yani sen ve senin gibi motor sporlarına meraklı kişileri kazanmak lazım. Kazanmak için de onlarla ilgilenmek lazım. Aynen Netice öyle. itibariyle. Biz Turn konuya right. tekrar geri dönelim. Aynen. Otomobilin verdiği direksiyon hissiyatı hakkında biraz konuşuyor. Hep motordan bahsediyor. Yani çok tabi az kullandık ama hani düz yolda falan bastık. Islak da yol. En azından arkadan zaten arabanın ne yaptığını hissediyorsun. Direksiyonda böyle saçma bir hafiflik yok. Güzel bir ağırlığı var direksiyonun. Çok keskin değil galiba ama yani Biraz hassas aslında, bak çok milimetrik şeylerde bile yönleniyor. Onun haricinde otomobilin benim şey hoşuma gitti. Body roll'u çok kararlı ve kararında, yani çok fazla yatmıyor, çok sert de değil. Yani şu havada bile çok fazla bir zorlamıyor. de bak bu otomobil. yollar Biraz da engebeli, bozuk yani bozuk bir yol. Sürekli yamalı asfaltın üzerine gidiyor. Yamalı arkadaşlar. asfaltın hani hiç M3'te Evet. bu kadar şey yapmazsın. M3'te Hem- daha böyle evet. gergindir araba. Hem konforluyuz şu an hem de otomobil yeteri kadar güven verebiliyor. All weather'da mesela tam gaz yaptım. Evet. Hiç patinaj çekmeden Evet. hızlandı. Evet. Normalde şimdi basınca biraz daha gücünü. Dynamic'te muhtemelen bayağı sarar. Dynamic tabii Şu an mutlaka yani deneyeceğiz ama deneyeceğiz biraz ama bu yol zorlayacaktır bu müsait arada. tabii değil. All-weather'da tabii motor gücünün tamamını kullanmıyor otomobil. Tabii, Farkındasındır. tabii Yani kesiyor. öyle 510 beygir hissiyatı vermiyor ama tabii Ama Dynamic'te mutlaka işler normalde değişir. 510 beygir hissi veriyor. Evet. Ya bir yapıştırıyor yani. Kullanım rahatlığı çok güzel otomobilin. Ya bir Alman otomobili aratıyor mu? Bence aratmıyor. Abi kesinlikle aratmıyor. Tüm malzemeler gerçekten en kaliteli soft touch Aynen. materyallerden tercih edilmiş. Yani Ya bir otomobilde de- herhangi bir yere dokunduğunda bir plastik hissiyatı bulamıyorsun. Ya karbona ya deriye dokunuyorsun. Aynen. En kötü ihtimalle soft touch. Ya bir de bu bir Alfa Romeo ve arka dişli bir Alfa Evet. Romeo. Yıllardır biz alfistilerin beklediği an. Bekledi, evet. Yani burası kötü olmuş, iyi olmuş, zaten umurumda değil. Çok umurumuzda değil tabii ama tabii şöyle bir şey var. Bu otomobil sadece alfistler değil, bütün otomobil camiası belki de Aynen öyle. yıllardır bekliyor. Böyle tekrardan bu şekilde otobanlarda, yollarda iddialı olacak Alfa Romeo'ların üretilmesi. Güzel bir şey. 2 litre turbo olanı 200 bin lira civarında olacakmış. Evet, fiyatlar konusunda da biraz konuşalım. 2.2 dizelden de bahsediliyor ama onun fiyatlarının 280 bin lira civarında olacağı, ama 2 litre turbo benzin motorlu Benzin. olanın 200 bin liraya yakın, daha altında herhalde 180-190 bin liralar gibi liste Evet. fiyatlarının olacağı öngörülüyor. Ki, Ya bu güzellikte bir otomobil için bence rakipleriyle olabilir. kıyaslamak gerekirse tabii hani 320'ler, işte C200'ler gibi otomobillerle kıyaslayınca çok daha iddialı bir motor performansı ve elegant bir otomobil. Herkeste Aynen öyle. olmayan, Aynen her öyle. köşe başında rastlanmayan, rent-a-car firmalarında bulamayacağın Olmayın, tarzı bulamayacağın. bir otomobille gezmek bilmiyorum Keyif yani. veriyor. Ya ben şu anda çok mutluyum. Evet. Yani şu an böyle hani sinirlerim alındı, rahatladım. Oh böyle altımda 510 beygir. Ya bu tamamen tabii tercih meselesi Sinan, biliyorsun. Aynen, Sonuçta aynen İtalyan öyle. ekolü, Fransız ekolü, Amerikan ekolü, Alman ekolü, herkesin Hepsinin farklı iyi olduğu bulduğu şeyler var. Tadlar var. Hani böyle İtalyan'a gıcık olanlar da vardır ama o Nürburgring zamanından sonra adam kotla, tişörtle 732 döndü. Cayır cuyur. Zaten Şu oralara- altımızdaki otomobille yani büyük başarı. Büyük başarı tabii. Vites topuzu böyle ele bayağı dolu dolu oturuyor ve geçişler çok Evet, iyi. evet. Ebadı ve şekli çok
Direkt böyle Hortum çat görünüyor, çut değil mi? geçirmelik yani. Otomobilin motoru devirden kompresyona geçerken enteresan bir sallantı. Sallandı V motorlara V8 pas- böyle şey Yani- sallandı. Şöyle şey alınca mavi oluyor. Kırmızı olunca DNA. Şu race'e basılı mı tutuyorsun acaba? Dene bakalım. Şurada damper settingsleri var. İşte yumuşak falan. Masa basılı tutunca bir şey oluyor. Sadece amortisörleri değil, motorun işletim sistemini de işletim değiştiriyor. sistemini de. İşte bu race'e geçince her İşte şey race'e kendi geçti. kendine kapatıyor. Tüm sistemler şu an kapalı. Tabii böyle Patlama bu modu on. şekilde yağmur yağarken Ses. şu an birazcık daha farklı gibi sanki. Biraz daha sanki böyle patır diyor gibi. Kesinlikle şu an motor sesi farklı. Zaten Evet. direkt sarıyor. Evet. Hani bu yolda tutunması imkanı yok. İmkanı yok. Biz normale alalım. Koltuklar çok iyi. Biraz da arkayı çekmek istiyorum. Şuradaki iç mekan rahatlığını ve diz mesafesini görsün istiyorum İnsanlar. Direksiyon simidi hakkında ne düşünüyorsun? Bence çok iyi. Çok güzel. Ebatları Sportif. ideal herhalde. Ebat, ele oturuşu, şu derilerin Deri kalitesi Evet. oldukça iyi. Direksiyon da çok keskin. Hı hı. Bayağı keskin bir direksiyonu var. Neye benzettim biliyor musun? En son AMG GT kullandım. Hı hı. O AMG GT'nin böyle çok hassas bir direksiyonu var. Ona benziyor hafif. Şeyi çok rahat. Kol dayamalar falan böyle gömülüyorsun arabanın içine. Evet. Yani ağırlık merkezi de aşağıda olsun Evet. diye büyük ihtimalle Evet. koltuklar hakikaten sürüş pozisyonu alacak. 156'nın falan mesela çok yüksek. Evet, yüksekti. Yani bazı binince harfler- böyle Evet. şey olursun. Bunda ya bayağı alçaktayım. İyi hissettim yani. Bu otomobili kullanmak gerçekten hani verdiğiniz paranın nereye gittiğini iyi bir şekilde Anlıyorsun. size hissettirebiliyorsa otomobil problem yok demektir. Bu otomobilde de bence verdiğiniz paranın nereye gittiğini çok net Anlıyorsun. bir şekilde görebiliyoruz. Görüyoruz. Bu arada çok güzel bir detay var. Arkadaşlar bu koltukları Sparco yapmış. Demin de zaten bahsediyorduk. Koltukların yanında Sparco yazıları var. Hani onu görmek bile neyin içinde olduğunu biraz mesaj veriyor. Evet Sinan, Sparco Orada da M4 var bak. M2 zannedersin. M2 mi? Evet, zannedersin. O zaman Evet. çerez ya. Yanına gidip bir merhaba diyelim. Yanına deyip bir merhaba diyelim bence de. 2 değil mi? M2. İsviçre'den gelmiş arkadaş. Aynen. Bir şey yapsın. Misafir sayılır, onu çok fazla zorlamayalım şimdi. Şu an Julia'yı zorlamıyorum bile. Yani Aynen. sabit gazla gidiyoruz. Çok da fazla patinajla düşmesini istemiyorum ve yani herhalde M2 de çok fazla Basmıyor. kendini zorlamıyor ama Ama o da farkında şu an. Evet. Arkasında Julia olduğunu. Zaten direkt bakıyor. Direkt baktı bu ne diye. Yalnız M2'nin de bize denk gelmesi hakikaten böyle bizim ayarlasan şansımız mı, olmaz. onun Aynen. şanssızlığı mı bilmiyorum ama yol veriyor şu an Aynen. zaten. Anahtarı da böyle. Çok güzel bir anahtarı var. Ben ama yine söylüyorum bak bu tıkır tıkır yerlerden geçiyoruz. Ya konforu hani Alman otomobillerini aratmıyor. Yani hiç şimdi- aratmıyor. Yani yanlış Hakikaten konuşmuyorum. aratmıyor. Gerçekten Alman otomobillerini aratmıyor. Ve şu an 19 jant var üstünde. Evet. Hani şimdi Evet. dizelini de belki kullanırız. Evet. O muhtemelen daha da böyle Evet. uçan alı gibi olacak. Çok etkilendim konforundan Evet. ben. Dynamic modu aldığın zaman amortisör için ayar aktif oluyor. Evet. Normale aldığında sönüyor. Hı hı. Race içinde basılı tutuyorsun kırmızı oluyor. Buradan ayarlayabiliyorsun soft damper active diye. Zaten normale aldığında şey oluyor. Race aldığında Ekrandan zaten hangi modda olduğunu görüyorsun ve otomobilin o an o modda hangi sistemleri çalıştırıp çalıştırmadığını da çok net görebiliyorsun. bir şekilde görebiliyorsun. Evet, otobanda biraz bakalım nasıl gidiyor.
Motorsport Türkiye'nin ekip sayısını göreceksiniz. Şimdilik İtalya zaten bu kadar. Bu şekilde. Bayağı kesiyor şu an. Aras, ne diyorsun QV için? Ne diyebilirim bilmiyorum ama Alfa Romeo'nun tam gurme ziyafeti çektiği otomobil Aynen, olmuş yıllar aynen. sonra. Böyle bütün stresimizi, stresa bölgesinden Ya hakikaten bunu espri babında söylemiyorum. Otomobili kullanırken bazı düşüncelerden arınıp sadece yola ve otomobile konsantre Odaklanabiliyorsun. oluyorsun. Otomobil kendini ise konsantre ediyor daha doğrusu. ya Böyle zaten bir karakteri oturur var. oturmaz 4C'de de olduğu gibi Evet. omurganın içine oturuyorsun. Evet. Oturuş pozisyonu, direksiyon. Yani hani sen anlatıyordun ya Ghibli, sen anlat istiyorsan Ghibli Ya şöyle kullanmışsın. söyleyeyim, yeni versiyon Ghibli'nin SQ4 modelini de Evet. kullandım. 410 beygirlik olanını. Maserati'nin yeri ayrı, Alfa Romeo'nun yeri bende ayrıdır. İkisini de ayrı ayrı çok Seversin. severim ama bu otomobil için söyleyebileceğim şey kesinlikle Ghibli SQ4'ten performans anlamında da, sürüş hissiyatı anlamında da ve İtalyan kimliği anlamında da ayrılıyor ve gerçekten bir İtalyan otomobiline para vermek istiyorsanız bunu söylediğim için ben de şaşırıyorum ama bence Ghibli SQ4'ten daha doğru bir otomobil. Vallahi iki alfisti olarak biz bayıldık sürüşüne. Yani oturuş pozisyonu çok iyi, frenler çok iyi. Islak zeminde kullandık. Hani all weather, işte DNA var. All weather'ı alıyorsun, gücü kesiyor. Hiç sıkıntısız annen bile kullanır yani arabayı. Yani her gün kullanmak için de güzel bir Güzel otomobil. otomobil. Şunun haberini de verelim. Bu otomobilin 2 litre turbo benzinli 200 beygir ve 2 litre turbo benzinli 280 beygir ve 4 Dört çeker çekeri. versiyonları da yakında gelecek. Zaten Bu şaft otomobil- tüneli de var. Hazır Evet, yani. yani bu en pahalı versiyon ama bundan Evet. daha mütevazi performanslı tırnak içinde söyleyelim. Ama daha mütevazi fiyatlı versiyonları da gelecek evet. Türkiye'ye 10 tane falan getirmeyi planlıyorlar. Bence iyi bir pazarlamayla bu otomobil hakikaten iyi satılır ve satılması da gerekiyor. Ya biz böyle hakikaten stresimizi attık, rahatladık. Direksiyonu, gidişi, duruşu, millet bakıyor yolda. Ya tam bir böyle Gran Turismo, yüksek performanslı bir sedan olmuş. Ya zaten Nürburgring'de rekoru kırdı biliyorsunuz. Panemera'yı 13 saniye mi geçti? 7 Panamera saniye ve mi? M4'ü 13 küsür saniye geçti. Murcielago'yu Şaka 1 değil saniye, yani. McLaren SLR'ı da 1 saniye Çok geçti. çok ciddi yani bu araba. Sadece İtalyan otomobili sevenler için değil yani bu tarz bir otomobile bu kadar para harcamayı düşünen kişiler için de şunu söyleyelim. Bu otomobili test etmeden son kararınızı bence vermeyin Aynen derim öyle. ben. Hani yanlı gözle söylemiyorum bunu. Normal bir otomobil sever olarak söylüyorum. Bu kadar kaliteli bir Alfa Romeo bulmayı beklemiyorum. Bu hava girişleri arkadaşlar böyle hava soğuktu gelirken buradan böyle sıcak havayı çıkarıyor. Yani bayağı işe yarıyor yani. Zaten Quadrifoglio 4 yapraklı yoncamız olmazsa olmaz. Seramik frenlerimiz. Seramik frenler arkadaşlar 180 ile falan gidiyoruz. Hani dokunduğundan o ısırma hissini hani bassan direkt zank diye duracak yani. Frenler çok başarılı. Bu arada tabii arabanın stok lastiği olan Pirelli Pizzori E0 Corsa Corsa'dan var. da bahsetmek Corsa'dan lazım. da aynen. Pirelli'nin motor sporlarında geldiği nokta belli son yıllarda. Gerçekten bu lastikte gerek Formula 1'in gerek Rally'nin DNA'larını da çok rahat bir Taşıyan şekilde bir hissedebiliyorsunuz. Bu otomobili çok iyi taşıyor. Otomobili çok iyi idare ediyor. İdare ediyor. Pirelli'yi de tebrik etmek lazım bir taraftan Sinan. Aynen öyle. İşte marşpiyerler, böyle karbon detaylar görebilirsiniz. Bir sürü buralarda. Biz biraz kirlettik ama hala Aynen. güzel görünüyor. Ondan sonra arkada bir karbon detay var. Spoiler'i. Böyle biraz dik açılı geliyor ama enteresan. Bir bildikleri vardı. Aynen. Arka difüzör, bayağı büyük bir difüzörü var. Hakikaten işe yarayan bir difüzör. Öyle söyleyelim. Difüzörü biliyorsunuz basınç farkından dolayı aracın arkasını basıyor. Yani alçak basınç oluşuyor arabanın şeyinde altında ve arabanın altına basıyor. Burada da küçük Burada kardeşi 4C Spider var. efsane ve ileride klasik olacak. Yani bir 4C'niz varsa saklayın çünkü durdukça değerlenecek bir otomobil, müzelik bir otomobil. Zaten limitli sayıda Monokok üretilecek. şasi, karbon şasinin içinde oturuyorsun. Hani monokok şasi dediğin zaman işte McLaren'lar, Lamborghini'ler falan aklına geliyor. Ama hani bu fiyata cep roketi. Bu farlarıyla
görmemiştik. Biz test ettiğimizde o örümcek farı vardı. Bunda bu kapalı hali böyle de çok şık duruyor. Kimisi bunu daha çok seviyor, öbürü de güzel. Ama arkadaşlar QV yani bizim aklımızı aldı ya. Yani Yani iki alfisti olarak böyle hani Alfa'nın böyle güzel bir otomobil yapması yıllardan sonra bizi çok mutlu etti. yani altını çize söylüyorum. Çünkü Bunu- ön yargılıydık Evet, ikimiz de. evet. Ya şimdi tabii Alfa Romeo'yu iyi tanıyanlar bilir. Alfa Romeo'da kalite Eskisini problemleri bilenler. oldu, aşina. Alfa Romeo'yu bu anlamda biraz sevmek lazım. Bunları göz ardı etmek Aynen. lazım ama bu otomobilde göz ardı edecek bir şey bırakmamışlar. Bırakmamışlar. Geriye. Hani iç böyle içinde hani ya burası da çok kötü olmuş, burası olmamış dediğin yer çok az. Hani Evet. belki çok ufak noktalar ama BMW'de falan da var o ufak kusurlar. Yani mesela şöyle bir rengini göstereyim bir tane. Bu dizel olan versiyon. Evet. Hani 19 jantla QV bu kadar konforluysa inşallah kullanma fırsatımız olur. Bunu da kullanırız. 2.2'lik dizel olan. Duyduğuma göre hani bayağı uçan halı gibi gidiyormuşsun bununla da. 180 beygir. Bu arabanın bir de 210 beygir versiyonu ilerleyen günlerde çıkacak. Yani şu an hesaplarsak toplamda 4 tane benzinli motor, 2 tane de dizel motor seçeneği tamamlanacak gibi Olacak. görünüyor 2017'nin sonuna kadar. Şimdilik Giulia tarafı bu kadar. Şimdi müze tarafı.